Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz kroveze yaka bu kazağı öreceğiz. Şöyle arkasından da göstereyim. Önden de tekrar göstereyim. Yapım aşamaları oldukça basit bir kazak. Kollarını örerken ben şiş kullandım. Yine bel kısmında da şiş kullandım. Tığ ile de örebilirsiniz. Tığ ile de lastik yapılabilir. Ben böyle iki tarzı da birleştirmek için hem tığ hem şiş kullandım. Bu şekilde bir kazak oluştururum. Sadece 3 tane ip kullandım. Haydi yapım aşamalarına başlayalım. Kazak için ören bayan favori kullanacağım. Eğer renk numarasını öğrenmek istiyorsanız bu da 132 numara bendeki. Kollarını yapmak için kol lastiğini yapmak için şiş kullanacağım ve diğer tarafları için de tığ kullanacağım. Eğer isterseniz yine tığ ile de lastik yapabilirsiniz. Şöyle iki parçadan oluşan üçgen oluşturacağız. Şu şekilde göstereyim şimdilik. Şöyle iki parçadan oluşacak. Kalem ve kağıtla göstereceğim sizlere şimdi bunu. Şu kol kısmımız. Kol lastiği. Şöyle göstereyim. Burası kol lastiğimiz. 12 santim boyunda 20 santim genişliğinde yaptım ben. Kendi koluma göre. Benim kollarım biraz dar olduğu için ve fakir kol yapacağım. Şu kısımlardan başlayacak. Onun için 20 santim genişlikte yaptım. Lastik olarak tabii ki açıldığı zaman genişliyor. Yukarı doğru çıktıkça 1 metreye çıkacak boyu. Yükseklik olarak da 49 santim modelden örmüşüm. 12 santim de lastikten örmüşüm. Toplamda 61 santimlik şu şekilde iki parça oluşturacağız. Öncelikle lastik yapımıyla başlıyorum. Şöyle ben sardığım ipten alayım. Şöyle kısa bir lastik yaparak göstereceğim sizlere. Normalinde 45 ilmekten oluşan bir lastik oluşturdum. Bu da 20 santime denk geldi. Şu şekilde ipimi tutuyorum. Önce baş parmağımdaki alt kısımdan alıp işaret parmağımdakinden bu şekilde ilmek geçirerek ilmeklerimizi yapıyoruz. Baş parmağın alt kısmından alıyorum. İşaret parmağın içinden geçirip baş parmağı tekrar üstten geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimi alarak 45 ilmek yapıyoruz. Ben şimdi 45 ilmek yapmıyorum. Şöyle göstermek açısından kısa yapıyorum. 45 ilmek aldığımızı varsayalım ve şimdi lastik yapımına başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters alıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz alıyorum. Bu arada şiş numarasını söylemeyi unuttum. Şiş numaram 4,5. Tığ numaram da 5,5. Şimdi bu şekilde bir ters bir düz olarak örüyorum. Bu dediğim gibi ben bunu 50 ilmek. Tabii 50 ilmek 45 ilmek dedim size. 50 ilmeği bu şekilde örerek bir ters bir düz olarak örerek 12 santim yüksekliğinde ördüm. Bu 50 ilmek 20 santim genişliğini alıyor. Ve kolumuza geçirdiğimiz zaman genişliyor tabii ki lastik olduğu için. Bu şekilde lastiğimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. 12 santim örüyoruz dediğim gibi
Ve ben bitmiş halini hemen göstereyim sizlere. Burada kolay bir şey olduğu için çok fazla göstermeyeceğim. Sadece bir ters bir düz olduğunu bilin. Şimdi bunu alayım. Şurada 12 santim ördüğüm var. 12 santim ördüm. Bu 20 santim bu arada. Böyle genişliyor tabii ki. Ve keserek sıra sonuna kadar geldim. Oldukça geniş bıraktım kesmeyi. Sıkıştırmadım ilmekleri, gördüğünüz gibi kolayca açılsın diye. Şimdi modeli vermeye başlayalım. Son ilmeğimiz duruyor. Kopartmadık ipimizi. Buradan 2 zincir çekiyoruz ve arka kısmı çeviriyoruz. Şöyle bir bakayım, ilk sıraya sık iğne mi yapmışım? İlk sıraya sık iğne yaptım diye hatırlıyorum. Evet, aynen. Sık iğne yapmışım. Bu şekilde her ilmeğe batarak sık iğne alıyoruz. Bunu da yine sıkmıyoruz. Bakın oldukça geniş bir şekilde yapıyorum ki kol lastiğimiz daralmasın diye. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Hemen bir üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyorum ve buradan modeli kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan bir tekrar kontrol edeyim. Çünkü modeli yapalı uzun süre olmuştu. Modeli doğru kurduğumu kontrol etmek istiyorum. Evet, doğru kuruyorum şu anda. Dördüncüsüne yalancı sık iğne yaptım. Tekrar tığıma ilmeğimi alıyorum. Aynı zincir içerisinden, aynı battığımız delik içerisinden bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı delik içerisine bir tane daha yalancı sık iğne yapıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 tane boş bırakıyorum. Dördüncüye tekrar 2 tane yalancı sık iğne, bir zincir ve bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Tığımı ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 tane boş bırakıyorum. Dördüncüsüne 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne yapıyorum. Model bu şekilde devam ediyor. 1, 2, 3 tane boş bırakıyoruz. 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve 2 yalancı sık iğne. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şimdi buralarda böyle biraz marullanma oluyor. Doğal olarak, çünkü alt kısmı lastik. Bu normal bir şey. Çünkü bu kolumuza geçirdiğimiz zaman bu şekilde durması gerekecek. Yani şu lastik kolumuzu sıkıştıracak. Ve burası normal bir şekilde açılmış olacak. Yani bu marullanma normal. Şimdi sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonundan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Onu da göstereceğim tekrar. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bu şekilde bitiyor. Son bir tane buraya yalancı sık iğne yapmamız gerekiyor. Ve burada son bir tane zaten zincir var. Yoksa da bu şekilde batarak bir şekilde sonuncusunu düzeltmemiz gerekiyor. Sıra başında da zaten zincir vardı. Bakın şurada. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar üst sıraya geçiyorum ve arka kısmı çeviriyorum.
Burada batacağımız yerler belli. Tığımı, ilmeğimi doluyorum. Bakın şu bir zincir çektiğimiz yerler var. Bu bir zincir çektiğimiz yerlere batacağız ama öncesinde şuradan bir tane daha yalancı sık iğne çıkartmamız gerekiyor. Çünkü genişletmemiz gerekiyor. Öncelikle 2 zinciri çektim ve alttaki yaptığımız trabzandan şu şekilde boşlukta, önümüze gelen ilk boşluktan bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada önümüze bir zincir boşluğu geliyor. Bu zincir boşluğu içerisinden 2 tane yalancı sık iğne, bir zincir ve tekrar bir yalancı sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz. Bakın batacağımız yerler belli. Şuradaki bir zincirler. Bakın model bu. Şuradaki boşluklara bakmıyoruz. Şuradaki zincir boşluklarından bakın. Buradan 1 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne çıkartıyoruz. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın burada 1 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne. Tekrar gösteriyorum. Buradaki boşluğumuza 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne. Tekrar sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonunda yine burada buraya gelince tekrar bir görüşelim. Tekrar bir videoyu başlatacağım. Çünkü buradaki işlemi göstermem gerekiyor. Evet, sıranın sonuna geldim. Şu şekilde buradan bir tane daha bu modelden çıkartmamız gerekiyor. Şöyle bir zincire bakın, ilk gelen zincir boşluğuna 1 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne yapıyorum. Ve şu kısmı düzeltmek için son olarak bir tane yanındaki zincirden bir tane yalancı sık iğne çıkartıyorum. Üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyorum. Arka kısmı çeviriyorum ve şuradan tekrar bir trabzan yapıyorum. Ve buradaki zincir boşluğumuza modelimizi yapıyoruz. 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda tekrar bir arttırma işlemi yapacağım. Onu göstermek için tekrar videomuzu başlatacağız. Şimdi burada bakın önümüzde modelle birlikte 1 2 3 4 tane trabzan gözüküyor. Yalancı sık iğne yani. Şu sondaki 2 tane var. Şimdi buradan şu sondaki 2 tanenin tam ortasına, yani şu sondaki 2 tane geçiyorum. Buradaki kısma, şu 2 tanenin üst kısmına batıyorum. 1 yalancı sık iğne yaptım. 2 yalancı sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir yalancı sık iğne yaptım ve bir tane daha arttırmış oldum. Ve sıra sonunu düzeltmek için de bu şekilde bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şu şekilde sıranın en başında tekrar dibinden bir tane yalancı sık iğne çıkartıyorum. Ve yan kısma geçiyorum, zincir boşluğuna 2 yalancı sık iğne, bir zincir ve bir yalancı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde model devam ediyor. Bakın bu şekilde artık açılmaya başlayacak bu. Yine sıra sonunda aynı işlemi yapacağız. Bakın. Burada yine bir arttırma yapacağız. Tam bu orta kısımdan batıyoruz. Şuradan. Şu kısımdan 2 yalancı sık iğne, bir zincir, 2 yalancı sık iğne yapıyoruz ve arttırıyoruz.
Bu şekilde devam edeceğiz. Ben 49 santim olarak yaptım. Fakir kol yapacağım. Siz daha da uzatabilirsiniz. Genişliği bende 1 metreye kadar açıldı. Size daha fazla açılabilir. Daha az açılabilir. Tamamen örmenize bağlı. Bu iki parçayı bitirdikten sonra birleştirme işlemini yapacağız. En son kol sıra sonuna kadar bir devam edelim. Şu kısma kadar, yani bitireceğimiz kısma kadar, yakaya gelecek olan kısma kadar. Buradaki şu işlemi göstereceğim sizlere. Son olarak onu yaptıktan sonra iki parçamız bitmiş olacak. Şimdi buraya kadar öreceğim ben. Yani 49 santim modeli öreceğim. Yanlardan çoğaltarak bu şekilde. Şimdi kolu istediğim boyuta getirdim. Bir üçgenimi elde ettim. En sonda bir sıra sık iğne gittim. Yaptıklarımın üstüne. Şimdi bunun kenar kısmını yapacağız. Sık iğne üzerinden şu şekilde devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Üst sıraya geçtim. Buraya bir tane batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle biraz düzgün yapayım. Sonrasında tığımı şu şekilde bir kere çevirip ilmeği tamamlıyorum. Yanındakine batıyorum. İlmeği alıyorum. Tığımı çeviriyorum. İlmeği tamamlıyorum. Alttan ilmek alıyorum. Tığımı bir kere doluyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Son sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Görüntüsünü göstereceğim sizlere bir saniye. Şöyle görünüyor ama şuradan tam bitmiş olandan göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde görünüyor. Şöyle. Burası yaka kısmı ve dekolte olan kısım. Yani kol altımıza kadar gelecek olan kısım. Şu şekilde katladığımızda, şimdi ekran dar olduğu için gözükmüyor tabi. Bu şekilde gözükecek. Şurası omuz ve şurası yaka. Şu kolumuz. Bu parçaları bitirelim, ikisini. Sonrasında nasıl birleştirileceğini göstereceğim. Evet, söylediğimiz şekilde şöyle 2 adet üçgenimizi tamamladık. Verdiğim ölçülerde. Şimdi bunu birleştirme işlemine geçeceğiz. Ve bu şekilde ayarlamasını yapıyorum. Öncelikle bel ölçünüzü, belden daha doğrusu yukarısını alacağız. Böyle göğüs altı civarında. Mesela benimki 80 santim. Ona göre şu kısmı ayarlayacağım. 80 santim olarak. Şu birleştirme yerlerinden bakın ayarlayacağım. Ve ben göz kararı yaptığım halde tam böyle 80 santime gelmiş denk. Şu kısımları önce şu şekilde birleştiriyorum. Bunu buradan. Bir de buradan birleştiriyorum. Yine aynı şekilde alttakileri de birbirine bağlıyorum bu şekilde. Bu birleştirme işlemini tamamladıktan sonra şimdi kazağımızın tersini çevirmemiz gerekiyor. Şu kolları birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle tersini çeviriyorum. Bunlar böyle birbirlerine eşit duruyorlar. Ve buradan şu kısımdan sık iğne ile şuraya kadar birleştireceğiz. Yine diğer tarafını da birleştireceğiz ve sonrasında misinalı şişimizi alıp buralardan
lastik çıkarmaya başlayacağız. Ama tabii öncesinde buradan bir sıra sık iğne gidip bel oyuntumuzu açmamız gerekecek. Şu şekilde burayı birleştirmemiz gerekecek. Onu da yakın çekim olarak göstereceğim. Şimdi uzaktan kazağımız bu şekilde duruyor. Tabii giydiğimiz zaman buraları düzgün duracak. Şu anda böyle tam bir kazağa benzemiyor gibi duruyor. Şimdi bu şekilde birleştirme işlemine başlayalım. Evet, şimdi kol birleştirme işlemine başlıyorum. Şu şekilde tığıma ilmeğimi aldım. Ve buradan iki taraftan da ilmekleri alarak sık iğne yapacağız. İki tarafında şu şekilde görünen zincir kısımlarından alıyoruz. Şöyle. Evet, kolumu bu kısma kadar ördüm. Şimdi buradan sonra bir sırada bu şekilde şu iki tarafı ayrı ayrı, şu iki yeri ayrı ayrı birleştirerek bel kısmını oluşturacağız. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın şöyle. Burası ön diyelim, burası arka. Bu şekilde. Şimdi bunun için buradan örmeye başlıyorum. Sık iğne öreceğim yine. Şöyle düzü örülsün diye iç kısımdan öreceğim. Şuradan örmeye başlamayacağım. İçten örmeye devam edeceğim. Şimdi bunu buradan çıkartabilirim. Buradan başlıyorum. İki kısmı birleştirmeye. Yine sık iğne. Öndeki arkadakinden alıyoruz. Aynı kolda yaptığımız işlemi yapıyoruz. Gerdirmeden yapıyoruz. Mümkün olduğunca sık dolduralım sık iğneler. Çünkü bel kısmı lastik olacağı için ilmek çıkartacağız buradan, bu aralardan. Ona göre ilmek çıkartırız. Belimizi çok kastırmadan bu şekilde böyle ön ve arkanın birleştirmiş oluyoruz. Bunlar artık bir olacak. Şu daireyi bu şekilde birleştireceğiz ve yuvarlak oluşturacağız. Sonrasında da buradan ilmek çıkartacağız. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Bunu bu şekildeyken denedim. Çok harika oldu. Şimdi bu kısmına lastik yapacağım. Bu baya aşağıya göbek üstüme kadar indi bu şekildeyken bile. Şimdi burada da artık bu kalan ipimle ne kadar lastik olursa o kadar lastik yapacağım. Şu an buna tam olarak şununla birlikte 3 tane ip gitmiş oldu. Yani benim bedenim medium. Small medium için gayet güzel bir model oldu şu an bu. Yani verdiğim ölçülerle. Şöyle şişimi alıyorum. Misina şişimi. Şöyle ekranımı da biraz yakınlaştırdım. Şimdi buradan ilmek çıkartarak şişime ilmekleri alacağım. İlk ilmeğimi şöyle tutuyorum. Sonrasını buradan her ilmeğin içerisinden
Şu şekilde bir tane ilmek çıkartarak devam ettireceğim. Bu şekilde her çektiğim sık iğnenin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve böyle bütün etrafına dönmüş olacağım. Yine kolda yaptığım lastik işlemini aynı şekilde belde de yapacağım. Söylediğim gibi ipim ne kadar yeterse o kadar yapacağım. Eğer 12 santim çıkarsa 12 santim yapacağım yani. Koldaki gibi. Çıkmazsa da sıkıntı yok. Zaten yeteri kadar uzun olmuş bu şekilde bile. Çok şık oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten şu şekilde giydiğimde bile çok harika duruyor. Bitmiş halinde göstereceğim sizlere. Şimdi lastiğimizi yapalım ve bitmiş halinde buluşalım tekrar. Evet, kazağımın yapım aşamalarını tamamladım. Görünüşü bu şekilde. Şöyle arkadan da nasıl durduğunu göstereyim. Ben çok beğendim ve bunu çok severek giyeceğim. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.